Benjamin TV'ye hoş geldin. Girmeden önce kapak fotoğrafını sen de görmüşsündür. Böyle cafcaflı bir fotoğraf koydum. 5. bölüm eğlenceli mi olacak? Hayır. Yanıltmasın sizi. Niye öyle bir kapak fotoğrafı koydum? Dikkat çekmek için. Buraya geldiğimden beri Instagram'dan bir sürü mesaj alıyorum. İşte kaplanlara git, fillerle gez, maymunları kaşı falan. Biz bunları yapmak istiyoruz. Nasıl yaparız falan onları göster diye. Böyle istekleri olanların fikirlerini değiştirmeye geldim. Çünkü bu YouTube'da öyle videolar var ki kaplanlara bayıldık. Çok sevdik. Filler o kadar tatlı ki mutlaka gelin. Hiç kimse bu hayvanların gerçek duygularından bahsetmiyor. Orada hani hangi şartlarda eğitildiklerinden, nasıl yaşadıklarından. Bak bunu samimiyetle söylüyorum. Bazı videolara dikkat ettim. O zincirli alanların görüntüleri hep kesilmiş. Gösterilmemiş. İnsanlar YouTube'a girdiğinde gidip oraya kaplan sevme, fil görme, file binme, maymun kaşıma falan yazdıklarında bu YouTube videosunun ilk sırada çıkmasını istiyorum. Kapak fotoğrafında paşam cıvıl cıvıl yaptım. Oh ne güzelmiş diye tıklayacaklar ama ne olacak? Gerçekleri öğrenecekler. 5. bölüm özel bir bölüm olacak. Şu hayvan konusunu kapatmak istiyorum. Bu video nasıl üste çıkacak? Nasıl yapacağız bu işi? Ben tek başıma yapamam. Ben sadece videoyu hazırlıyorum. Aşağıda bir beğen butonu var. Ücretsiz bir buton. Oraya gidip basarsan algoritma bir şey oldu sanacak, YouTube algoritması. Ula diyecek bu video niye beğeniliyor? Diyecek ki önemli bir şey herhalde. Bu konularla ilgili aratılma olduğunda bizi 1. sıraya çıkaracak. Ya bir de 1. bölümden beri yorumlarda İngilizce bilmiyoruz. Yapabilir miyiz, edebilir miyiz? Biliyoruz ama az biliyoruz. Hiç bilmeyenler var. Bu kardeşinize güveniyorsanız hiçbir sorun yaşamazsınız. Google Translate diye bir uygulama var. Bak eşek kadar buraya logosunu koydum. Bu Google Translate'i indiriyorsun. Kendi dilinle oraya sesli bir şekilde cümleni bırakıyorsun. Sallıyorum. Şuraya nasıl gideceğiz? Bu ne kadar? Bunu nasıl yapabilirim? Translate zaten 1 saniyede onu İngilizceye çeviriyor. Karşı tarafa ister okutuyorsun sesli bir şekilde, istersen gösteriyorsun. Bunu yapan çok turist vardı. Yani bu dil problemi sadece ülkemizde değil, birçok milletten ülkede de var. Google Translate kullanan o kadar çok turist vardı ki ya zaten siz orada bir müzakereye katılmayacaksınız. Gidip bir sempozyum vermeyeceksiniz. Böyle akademik bir İngilizce ihtiyacınız yok. Doğa deniz tatili yapıyorsun. Her türlü yeterli olacaktır. Hiçbir sıkıntı yaşamazsın. İndir bu uygulamayı. Orada rahat bir şekilde anlaşırız. Ben gördüğüm tecrübeyi aktarıyorum. İstersen git İngilizce kursuna, istersen uygulamayı indir, ne istiyorsan onu yap. Bu benim düşüncem. Ama rahat edersiniz. Bunun altını çiziyorum. Tayland serimin 4. bölümünde izlediniz. Sizi Mutluluk Adası'nda misafir ettim. PP Adası'nı elimden geldiğince anlatmaya çalıştım. İşte nasıl gideriz, nerede yeriz, ne yaparız, gidişi dönüşü nereden alacağız? A'dan Z'ye her şeyi anlatmaya çalıştım. İzlemek istiyorsan kanala gidip 4. bölüme bakarsın. Bu bölüm şehir turu ve bu Patong'da kalacağımız otel muhabbetini konuşacağız. Yani yorumlarda sürekli işte Patong'daki otel temiz olsun, uygun fiyatlı olsun, işte gideceğimiz yerlere yakın olsun, eğlence yerlerine falan. Yani yürütme oğlum bizi, kandırılmayalım oralarda diyenler vardı. Aha bu otel sizin için. Pi Adası'da son gün otelden çıkışımı yaptım. 4. bölümde anlattığım şekilde dönüş yoluna geçtik. Gemiye bindik. Hüzünlü bir şekilde Pi Adası'na veda ettik. Allah'ım hiç unutmayacağım o adayı. İnşallah size de gelmek nasip olur. Şimdi bu bölüm yapmayın videosu olacak. 1. bölümde sürekli yapın, edin, gelin bak şurada kalın falan diyorum ya. Bu bölüm yapmayın. Şimdi buraya eşek kadar yazıyorum bak. Şehir turu satın almayın. Bu kardeşinize güveniyorsanız almayın. Biz dedik ki Pi Adası'ndan dönüyoruz. Öğlene doğru varacağız. Günümüz hiç olmasın. Öğleden sonra böyle katılabileceğimiz kısa turu falan var mı dedik acentaya. Bir de o koca Buda heykelini falan görmek istiyoruz. Gece pazarı da bayağı meşhur. Orada gezmek istiyoruz rehberle falan. Bir de gönlümden böyle filleri yıkamak geçiyor. Böyle hortumla falan yıkıyorlar ya. Acenta bize dedi ki tamam tam aradığınız tur bizde. Şehir turu var. İçinde fil de var. Buda da var. Gece pazarı bir de ekstralar var falan. Dedik tamam okey ne kadar sürüyor? Öğleden sonra falan yetişirsiniz. İşte akşam üstüne doğru bitiyor. Tamam dedik ya. Hay tamam demez olaydım. Şimdi şu otel konusunu kapatalım. Patong Beach'te, merkezde, masaj salonlarına, merkeze, eğlenceye, denize, menize yakın olsun diyorsanız Safari Beach Otel'de kalıyorsunuz. Oteli ne yapıyoruz? Booking'ten tutmuyoruz. Ucuza nasıl tutulur? Bir önceki bölümde anlattım. İsteyen gider izler. Hem daha uygun fiyata gelecek. Bir de Booking'te sınırlı sayıda otel veriyorlar. Böyle genelde odaları full göreceksiniz. Aa otel fullmüş falan diyeceksiniz. Öyle bir şey yok. Önceki bölümde söylediğim taktikle rahatlıkla tutarsınız. Yani bu otel şehrin ortasında olmasına rağmen oldukça güzel bir bahçesi var. Bak böyle ağaçlar, maaşlar yemyeşil. Dinlendirici bir ortam. Odalar da tertemizdi. Bir tane böcek görmedim. Bak 2 yorumdan biri böceksiz olsun, temiz olsun. Burası böceksizdi. Öyle eski püskü de değildi. Fiyatı da uygundu. Yeter de daha ne? Notlarımızı alalım. Patong Beach'e gelirsek nerede kalıyoruz? Safari Beach Otel'de. Şehir turu için her bölümde olduğu gibi otelin kapısından aldılar. Önce bizi fil safarisine getirdiler. Dediler ki fillere bineceksiniz, ormanda gezeceksiniz. Dedim yıkamayacağız mı? Hani istiyordum ya. Yok dedi. Yıkamak için ayrı bir para vermeniz gerekiyor falan. Orada yavaş yavaş uyanmaya başladım. Burada dediler olay safari. Benjamin rehber videosuydu bu. Biz ne yapacağız? Fillere
fillere zarar vermeden yıkamak istiyoruz diyenler. Burada bir fil barınağı var. Bildiğiniz barınak, böyle yaşlı sahipsiz filleri oraya koyuyorlar. Oraya gidip yıkayabilirsiniz. Nereden bulacağız orayı? Ne yaptım? Açıklama kısmına Google konumunu ekledim. O barınağa nasıl gideceğiz? 1. ve 2. bölümde böyle ucuza bir yerlere nasıl gideriz şehir içinde onu anlatmıştım. İstersen gider bakarsın. Çok geçmiş yıllarda insanlar böyle fillerin üstünde ormanda seyahat ediyorlardı. İşte o duyguları yaşayacaksınız. Biz sizi o yüzden buraya getirdik. Filler için de hiç endişelenmeyin. İşte çok iyi bakılıyorlar. Her gün veteriner kontrolleri var. Günde 4 saat çalışıyorlar. Bu çalışmak yani safari. Kalan tüm vakit ormanda serbest zaman geçiriyorlar. Bazı fillerin ayağında böyle zincirler göreceksiniz. O zincirler zarar verici değil. Filin böyle ani durumlarda koşup kendini yaralamasını önceden önlemek için. İşte burası sertifikalı bir yer falan. Bak bunları ben söylemiyorum ha. Kadın anlatıyor bize. Rehber anlatıyor. Diyor ki bunlar olacak. İşte hiçbir file zarar vermiyoruz diyor. Doğru mu? Olabilir. Doğru olabilir ama bana pek inandırıcı gelmedi. Bu benim düşüncem. Sen niye bindin? Sen niye gezdin diyenler olacaktır illaki. Gelmişken bindik yani, ne diyeyim? O anda gruba uymak zorundasın. Ben binmesem arkamdakiler binecekti. Zaten orada bitmeyen bir sıra var. Biz tur satın alıp geldiğimiz için önceliğimiz vardı. Yani ben binmesem zaten orada akşama kadar biniyorlar. Ya şu YouTube'da öyle videolar var ki Allah aşkına, işte fillere geldik, şöyle gezdik. İşte hiç gerçeklerden bahsetmeyenler. Birçok yeri de böyle kesip paylaşıyorlar. Ben en azından öyle yapmadım. Böyle rahatsız oluyorsan çık git başka kanalı izle. Ben zaten videonun başına ne dedim? Gelmeyin, yapmayın. Bu videoda izleyenlerin Tayland planı var abi. Geldiklerinde bu tura katılmayacaklar video izledikten sonra. En azından bir şeye vesile oluyorum. Neye vesile olmaya çalışıyorum? Gelmemelerine. Bu filmin üstünde yaklaşık 35 dakika ormanda safari turu yaptık. Aldığımız muzlar vardı. Onlarla besledik. Orada ayaklık vardı. Ben hep ayağımı oraya koydum. Filin kafasına ayağımı koymak istemedim. Ya zaten aşırı sallanıyordu. Çok rahatsızdı. Bak mideniz bulunabilir. Bir de çok yüksekti. Hiç güvenli değildi. Böyle ufacık bir şey tutuyorsun orada. Fil kardeş bizim ağırlığımızı hissetmiyordu. Böyle kuş gibiydik onun için. Farkındayım bunların ama ben hayvanlara kıyamıyorum. Bırak fili, ben ata bile bilmiyorum. Külfet olsun diye arkadaşlarım biliyor. Neyse şimdi birkaç saniye şu fil safarisini izleyelim. Anın seslerini falan duyalım. Sonra o rezalet şehir turuna birlikte devam edeceğiz. Bunlardan alacağız. 100 baht tanesi. Kilosu 100 baht. Filleri besleyeceğiz. Bak böyle gidiyorlar tepesinde, görüyor musun? Bak büyüklüğe bak, devliğe bak abi. Beni çağırdılar, şimdi fillere doğru gidiyorum. Bak geldi, burası fil servis limanı. Böyle yanaşıyor. Yanaştıktan sonra iniyorlar. Bakalım biz de bineceğiz. Muz vereceğiz, muzla besleyeceğiz. İlk defa bir file dokunacağım hayatımda. Bana yaklaşıyor, birazcık korkuyorum ya. Bak. Abi çok güçlü ya. Bu nedir ya? Bastı. Öyle geçti. Bu arkadaş kullanacak. Nasıl, rahat mı? İyi. Çok yüksek ve hiç rahat değil. Hadi görüşürüz. Böyle bindiler. Şu kuyruk bana vurmaz inşallah. Kocaman da kuyruğu var. Burada bir tur attırıyorlar fille. File dokunabiliyorsun. Üzerinde seyahat ediyorsun. Fil kardeşin üstündeyiz şu anda. Oy çok yüksek be. Bu ne? Allah, çok sallanıyoruz abi. Acayip sallanıyoruz. Baya sallana gidiyoruz. Tabii tutunma yerleri falan var. Eskiden böyle transfer zor ya. Bayağı filin üstündeyiz ya. Bak elektrik telleri var yukarıda, çarpacak kafama. Şu dayı aşağıda yolunu bulmuş, fotoğraf çekiyor. Birazdan o fotoğrafları bize satmaya çalışacak. Kapitalizmin şey olsun. Bir şey de söyleyemedim. Fil o kadar çok sallanıyor ki. Allah. Şu an tabii kamerada stabilizer var. Siz bu sallantıyı hissetmiyorsunuz ama fena sallanıyoruz. Şerafettin niye durdun ya? Gel bir tane muz vereceğim, gel. Bu böyle çok acayip bir şey. Diyor dur diyor. Dur diyor. Eat cake. Dur aç fotoğraf çek. Cake. Kek. Gerçekten böyle saçı dökülmüş yaş ortanca amcalara benziyor. Bizimki de yol boyunca istiyor. Sizinki biraz küçük ama. Yavru file binmişsiniz. Yavru mu? Şuna baksana arkadaş, bu yavru mu? Aşkım yemedi keki. Evet, attı. Giderken bir şey söyleyin, kameradasınız şu an. Çok mutsuzum. Hello, how are you? Sonra bizi Balca'ya götürdüler. Allah'ım ne kadar saçma bir duraktı ya. Ya bildiğin şehir turu yapan acentalar bunlarla anlaşmışlar. Şehir turuna gelenleri getirin, biz de size para verelim paşam demişler. Bariz belliydi. Yok o bal şöyle, çocuğu olmayanın çocuğu oluyor. Kemiğiniz güçleniyor. Balı yiyen 100 yıl yaşıyor dedi ya adam. Böyle sağlam dolandırıcı yani. Bir de demez mi sizin tura indirim var bilmem ne saçma sapan. Ya geçin bunları. Tırıvırı. Bak şuraya kocaman yazıyorum. Şehir turu tırıvırı. Rehberde söyledim zaten. Ya bizim ne işimiz var burada? Şu an bizi kandırıyorsunuz. Biz şehir turuna geldik. Bizi böyle anlaşmalı olduğunuz yerlere getiriyorsunuz. İşte rehberde bunlar önemli falan filan dedi. Bak siz yapmayın diye anlatıyorum. Rezalet şehir turu. Devam. 3. durağımız İnci dükkanıydı. Allah'ım delireceğim şimdi. Tövbe estağfurullah, küfür edeceğim.
İncici'de ne işimiz var bizim? Zaten kaldığımız şehir merkezi inci mağazalarıyla dolu. Valla şu anda 3. durağı hiç anlatmak istemiyorum. Hatırlayınca böyle maya moralim bozuldu. Hemen biz 4. durağa geçelim. 4. durağımız marketti. Sevgili Benjamin TV yolcuları. Allah'ım yarabbim. Şaka değil, markete geldik, markete. Al sana şehir turu. Dedim bizimki mi böyle acaba falan. Araştırdım. Şehirdeki tüm acentalar böyle saçma sapan yerlere götürüyormuş. Anlaşmaları varmış. İşte sponsor gibi düşünün. Ama oğlum biz tura para veriyoruz yani. Yemişim sizi sponsorunuzu la. Türkiye'de böyle bir şey olsa eminim ortalığı ayağa kaldırdı millet. Burada bir tek ben ses çıkardım. Neyse, sinirlenmeyeceğim. Nasıl gidiyor? Rezalet şehir turu hoşunuza gidiyor mu? Yorumlara yazarsanız düşüncelerinizi, bilmiyorum hala izleyen var mı? Rezalet şehir turunu anlatıyorum. Belki kimse kalmamıştır burada. Neyse 5. durakla devam edelim. 5. durakta Buda'ya geldik. Zaten istediğimiz bir yerde ama dediler ki 1 saatiniz var. Vallahi biz de dalga geçtiklerini falan düşündük. Ya 1 saatte biz o merdivenleri nasıl çıkacağız? Ben size video falan çekeceğim. Ne ara gezeceğiz falan söylenip durdum. Bu Buda'yı görmek istiyorsanız söylüyorum. Grab uygulamasıyla gelin. Turla değil. Rehber zaten 2 dakika bir şey anlattı. 10 cümle kurmamıştır. Doğru, rehberin söylediği 10 cümle var ya, onu da açıp internetten okursunuz. Mis gibi işte tur size. Yani şimdi Buda'yı anlatsam mı anlatmasam mı diye düşünüyorum. Ne yapayım sizce, anlatayım mı? Yani Buda dağın tepesine çıkıyor. Orada inzivaya çekiliyor. Hiç günah işlemiyor. Çok basit anlatıyorum bak, vakit almamak için. Çok bilmiş ulu bilgeler vardır aramızda. İşte öyle değil falan filan detayları var. Tamam, siz en iyisini biliyorsunuz. Ben buradan vakitten kazanmak için yüzeysel anlatıyorum. Yanlış anlaşılmasın. İnanışa göre öldükten sonra dünyaya bir daha geleceksin. Her gelişinde nasıl bir hayat yaşadıysan önceki hayatında aynı ona layık bir hayatla başlayacaksın. Dünya bir cehennem. İşte gerçek cennet yukarıda. Ne zaman düzgün böyle kusursuz insan olursun, o zaman gerçekten ölüp cennete gideceksin diye bir inanış var. Oğlum bir dakika ya, ben böyle anlatıyorum da şimdi birinin hoşuna gider. Gider din değiştirir. Şimdi Ramazan günü günaha girmeyelim. Merak eden varsa açsın okusun abi Google'dan. Ben 6. durağa geçiyorum. 6. durağımız kaplanlardı. Kapak fotoğrafımız meşhur. Öncesinde sordum, dedim bu çocuklar nasıl bu kadar sakin? Gittim orada yetkililerle konuştum. Her gün bir tane ot çiğniyorlarmış. Valla otun adını söyledilerdi, şu an hatırlayamadım. Bilen varsa yazsın yoruma. Doğal bir sakinleştiriymiş, pek bana inandırıcı gelmedi. İşte o yüzden böyleler falan filan dedi. Dedim iğne vuruyorsunuz mu bunlara? Açık açık sordum. Yok dediler, kesinlikle iğne vuramayız, zaten bu yasal değil. Zaten iğne vurursak hayvana zarar verir, ömrünü kısaltır. Bizim şirketimiz için de kötü olur. Her şey doğal falan dediler. Sertifika gösterdiler. İnşallah doğrudur ama ben inanmadım. Gelmeyin. Buraya da yazıyorum bak. İçeri girmeden önce bize evraklar imzalattılar. İşte içeride ölürseniz, kaplan sizi yerse sorumlusu biz değiliz diye biz de paşa gibi gittik oraya, imza attık. Yani bunları bilin bak, internette kimse söylemiyor bunları. Bildiğin imza atıyorsun oraya. Girmeden önce böyle kısa briefing verdiler. İşte kaplanın kafasına dokunmayın. Önünden ani hareket yapmayın. Orada bağırmayın falan filan. Yani o kafese girdiğim an hiç korkmadım. Nasıl korkmadın? Korktum tabii. Belgeselde izlediğim kedicik salınık bir şekilde karşımda, nasıl korkmayayım? Ne hissettim? Bildiğin kedi gibi ya. Severken kedi sevdiğinizi düşünün. Tüyleri yumuşacık ama böyle hafif bir hırlama sesi duyuyorsun. Allah'ım, yani böyle nasıl anlatayım? Aramızda kalsın. Altına işecek gibi oluyorsun. İstediğin kadar delikanlı ol. Kaplanla. Ya şimdi düşünenler vardır öyle ekran başında, ya ben korkmam girerim falan. Korkmazsın. Gel. Yani ilginç bir deneyimdi. Şimdi birkaç saniye o anları, böyle sesleri size izleteyim. Sonra birlikte gece pazarına gideceğiz. Vallahi girdik. 2 tane arkadaş var. Biri havuza takılıyor. Okey. Havuzdakine gidiyoruz. Pek güzel bakmıyor ama. Yatıyor, arkadaşı rahatsız etmeyelim. Vallahi seveceğiz şimdi, bakalım. Şimdi o arkadaşı sevdik, bu arkadaşa geldik. Okey. Oo, bayağı büyükmüş bu ya. Çok ağır kuyruğu ya. Adam diyor ki bana elini havuza sok. Dedim nasıl? Ya şimdi suyla temas var hayvana. Şimdi kedi de besledim yıllarca. Yani huylarını da biliyorum. Benziyor hepsi. Anlattılar bize orada. Çok acayip bir hissiyat ya. 7. durağımız gece pazarıydı. Vallahi bayağı güzeldi şimdi, yalan yok. Hem alışveriş hem sokak lezzetleri için çıkın gelin derim ama nasıl? Turla değil. Çıkın kendiniz gelin. Zaten yakın Patong'a. Yani öyle uzak bir yere gitmiyorsun. Haftanın sadece bir günü kuruluyor, o yüzden özel. Tüm satıcılar buraya böyle akın ediyor. Yani 150 liraya gömlek bulabiliyorsun. Ben daha başka bir şey söyleyeyim. Patates kızartması yedim 15 liraya ya. 15 liraya patates, kocaman patates kızartması nasıl yiyeceksin sen 15 liraya? Eğer ikinci bölümde anlattığım o Benjamin'in 5 adımda bomba pazarlık taktikleri izlemediysen izle.
O taktikle abartmıyorum. Her şeyi böyle yemeği, alışverişi hepsini %80 indirimle alırsın. Şimdi birkaç saniye pazardaki anları size izleteyim. Sonra size bomba haberlerim var. 6. bölüm geliyor. Gidemezsin, edemezsin, yapma dediler. Abi öyle bir yere gittim ki. Neyse şu pazarı bitirelim, konuşacağız. Abi bildiğin var ya, o kadar kalabalık ki. Müzikler çalıyor. Her yerde sokak lezzetleri. Ayrıca tekstil bölümü de arka tarafta. Sorun şu, sadece 1 saatiniz var dendi. Bilmiyorum sesim geliyor mu? Mikrofon biraz aşağıda kalmış, kusura bakmayın. Sadece 1 saatiniz var dendi. 1 saat boyunca burayı bir şekilde gezeceğiz, edeceğiz. Hafif de bir şeyler yiyeceğiz. Karşıda mesela ilginç şeyler var, size göstereyim. Sanıyorum tavuk bunlar ya. Is that chicken? Chicken, all chicken. Hepsi tavukmuş arkadaşlar. Bu şekilde yapılıyor. Ortada böyle bir yanan şeyi var, ocağı var. Yanında böyle kızarıyor. Yani gece pazarı ile ilgili şunları söyleyebilirim. Çok şey var. Her şeyi bulabilirsiniz burada. En büyük özelliği de normal Patong'da aldığınız şeylere göre daha uygun fiyatlı. Büyük bir alışveriş yapacaksanız hafta sonu Phuket'teki bu gece pazarına gelin. Ben açıklama kısmına konumunu da eklerim. Her şey var. Dediğim gibi en güzel özelliği de her şeyin daha ucuz olması. Pazarlık da yapabiliyorsunuz. Girişte patates kızartması için bile pazarlık yaptım. Bu bölüm biraz tatsız oldu, farkındayım. Ama videonun başında söyledim. Yapmayın videosu. Bir de bu hayvanlarla ilgili dikkat çekmek istedim. Bu aktiviteyi çok yapmak isteyenleri engellemek istedim. Aslında bir farkındalık videosuydu. Yani videolarım 15 farklı dille altyazıda yayınlanıyor. Dünyada birçok insan izliyor. Yani sadece Türkiye değil, yabancılar da izliyor bu videoyu. İstatistiklerde görüyorum. Yani sen aşağıdaki beğen butonuna basarsan öne çıkmasını sağlarız. Bilmiyorum kim kaldı videoda. Tek başıma konuşuyor da olabilirim. Yani biz şimdi bu güzel şeye vesile olabilir miyiz? Ya orman yangınına bir damla su taşımak. Ne yapacağız? En azından denedik diyeceğiz. Aşağıdaki beğen tuşuna basıp basmamakta da karar senin. Ne istiyorsan onu yap. 6. bölümde ne göreceğiz? Bak şimdi sesim yükseldi. Similan Adası'na gideceğiz. Tayland'a gelip bu adaya giden pek insan yok. Niye gitmiyorlar? Ya yer bulamıyorlar o turlarda ya da çok uzak diye üşeniyorlar. Bir de bu ada hakkında çok fazla bilgi yok. Millet diyor işte bilmediğimiz yere gitmeyelim. İşte Instagram'da kimse paylaşmamış falan ama Benjamin TV buna son veriyor. Ben sizi Similan Adası'na götüreceğim. Bu güzel adayla sizi tanıştıracağım. Bana göre Tayland'ın en güzel adası. Deniz anlamında muhteşem bir yer. Bak gidene kadar biz de bilmiyorduk. Hani ben sadece fotoğrafları falan filan. Bir de küçüklüğümde Barış Manço'yu bilenler vardır. Barış abi de görmüştüm. Bu hayalimdi işte Similan Adası, Similan Adası. Bir de ortaokulda bir tane yabancı bir gezgin vardı. O işte böyle Similan Adası falan paylaşmıştı. Küçüklüğümde demiştim buna nereler var, biz gider miyiz acaba falan. Allah nasip etti, gittik. Yani oraya gittiğimde biraz duygusal anlar yaşadım tabii, çok farklı. Ya bir insan gezmeye gittiği yerde duygusal an yaşar mı? Ama benim çocukluk hayalimdi. Ve orada video çekerken bir an dedim ki ben neredeyim? Böyle etrafıma baktım. Similan ya böyle rüya gibiydi. Çok duygusal bir videoydu ve manyak görüntülerle karşılaşacaksınız. Tüm YouTube videoları 16-17 yıl izleniyor. Bunu niye söylüyorum? 6. bölümü izleyip eminim Similan Adası'na giden çok Türk olacak. Instagram'da biliyorsunuz Tayland'la ilgili James Bond Adası, Maya Beach falan filan çok video var. Similan Adası'nı gördünüz mü? Çok nadirdir. 6. bölümde öyle bir tanıtacağım ki orayı nasıl gidilir, neler yapılır falan. Türkiye'de eminim birçok hesapta Similan Adası'nı göreceksiniz. Gördükçe de beni hatırlayın. Kaç yıl geçerse geçsin böyle burayı Benjamin TV göstermiş dersiniz. Benim yani bu kanalı kurarkenki niyetim bilinmeyen böyle herkesin gitmediği cennet gibi yerleri göstermekti. Kanalıma göz atarsanız zaten çok fazla keşfim var. Yani başıma çok olay da geldi. Hala izleyen birileri var mı orada bilmiyorum. Yani sonuna kadar izleyen arkadaşlardan 2 tane ricam olacak. Sadece onların dediğini yapmak istiyorum. Sizce Tayland'dan sonra hangi ülkeye girerim? Bak videonun başında çıkanlar umurumda değil. İnanın şu anda sonuna kadar kalanlar, ben de böyle gerçekten bu yolda böyle yürüyenler. Ben abi Tayland'dan sonra hangi ülkeye gideyim? Var mı böyle düşünceniz işte şuraya git falan? Böyle acayip uçuk bir yer söyleyebilirsiniz bu arada. Yani herkesin gittiği bir yerde olmasın. Uçuk böyle merak ettiğiniz falan varsa yoruma yazın. Ben hem araştırayım bakalım, belki sizin yazdığınız yere giderim. Bir de ikinci ricam var. Katıl butonu. Aşağıda bir katıl butonu var. Telefondan girenler görmüyordur. Genelde bilgisayardan falan gözüküyor. Ben söylemeden oraya tıklayanlar olmuş. 5 lira gibi sembolik bir ücreti var. 5 TL. Aslında 1 lira seçeneği olsaydı onu seçecektim ama en düşük 5 liraydı. 5 lirayı seçebiliyorduk. Yani ekmek bile alamazsın o paraya. Sembolik bir şey. Ama bu YouTube paşam bize diyor ki eğer katıl kısmına belirli bir topluluk toplarsan kanalında bazı özellikler aktif olacak. Yani böyle ani bir güvenlik durumunda anlık bize iletişime geçebileceksin. Güvenliğini sağlayacağız falan filan. Yani bilenler vardır. Burası benim ekmek teknem. İçerik üreterek hayatımı idame ettiriyorum. Bu güvenlik de benim için çok önemli. Keşke kendim yapabilsem ama yapamıyorum. YouTube bize izin vermiyor. Sizlerden rica ediyorum. Şu an 7 kişi var. Komik geliyor olabilir bu rakam ama bugüne kadar ben hiç bahsetmedim. Katılın falan filan. Katıl butonuna basın diye. O 7 kişi de hiç ben söylemeden butona tıklamış. Muhtemelen biliyorlardı bu olayı. Onlara da sözüm olsun. Size özel içerik çekeceğim. Böyle 7 kişi beraber izleriz. Artık Yunan adasına gidebiliriz. Bak aklımda o var. Ya da bir Balkan ülkesine nasıl gidilir falan. Sadece böyle 7 kişiye özel bir içerik çekeceğim. Sözüm olsun.
Eğer siz de bu kardeşinizin kanalın güvenliğine destek olmak istiyorsanız katıl butonuna tıklayabilirsiniz. Baştan yine söylüyorum 5 lira gibi sembolik bir ücreti var. Sonradan hak geçmesin. Katıl butonuna katılanlar benimle birebir iletişime geçiyor. Yorum yaptığınızda direkt telefon bildirim geliyor. Böyle özellikleri de var, okuyabilirsiniz. Bunu ilk kez istiyorum. Bilmiyorum kaç kişi destek olur. Nasip. Eğer benimle hala devam etmek istiyorsan, o rüya adayı birlikte yaşayalım diyorsan 6. bölümde görüşürüz kardeşim. Bundan sonra hangi ülkeye gideyim bak onu da yaz, okuyacağım. Vatanımıza selam olsun. Bir seçim de var önümüzde. İnşallah hayırlara vesile olur. Umarım bu videoda amacımıza ulaşır. Kendinize çok iyi bakın. Eyvallah.